Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün jalapeno biber turşusu tarifi hazırladım. Dilerseniz 3 gün, dilerseniz 1 sene sonra yiyebileceğiniz bu güzel turşumuzun yapım aşamasını hemen lafı hiç uzatmadan geçiyorum. Turşumuz için burada 5 kilo kadar biberim var. Sizler dilerseniz daha az veya daha fazla biberle de yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Her sene yaptığım ve asla bozulmayan, aynı çıtırlıkta bir sene dahi kalan bir turşu. Güzelce yıkayıp sularını sızdırmış olduğum biberlerimin sap kısımlarını koparıyorum. Bu şekilde bıçak yardımıyla elimle keseceğim. Sizler dilerseniz kesme tahtası da kullanarak yapabilirsiniz. Bu biberleri keserken eldiven kullanabilirsiniz. Elinizin acısı 2 gün dahi geçmiyor. Bunu da belirtmek istedim. Biberlerimi çok ince olmayacak şekilde doğrayacağım. Sizler de bu şekilde doğrarsanız daha güzel turşular elde edebilirsiniz. Doğradığınız halkalar çok ince olmamasına, bu kalınlıkta olmasına özen gösterin. Biberlerim bitene kadar aynı işlemi devam ederek bütün biberlerimi doğradım. Kesmiş olduğum biberlerimi 1 kilogramlık bu şekilde kavanozlarımın içine dolduracağım. Kavanozlarımı da kaynar suyla yıkayıp güzelce kuruladım. Kavanozlarımın diplerine 4 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak dişlerinizin çok iri olmamasına özen gösterin. Ben iri olan dişleri de birazcık 2'ye 3'e bölerek o şekilde ayarlama yaptım. Toplamda her 1 kilogramlık kavanoz için 10 diş sarımsak kullanacağım. Dediğim gibi 4 diş alt kısma, 3 diş orta kısma, sonrasında da üst kısmada da 3 diş olarak sarımsaklarımı kullanacağım. Kavanozların alt kısmına sarımsakları ekledikten sonra nohut da ekliyorum. 10 tane nohut yeterli 1 kilo kavanoz için. Nohut da turşularınızı daha güzel, çabuk mayalanmasını ve güzel bir lezzet almasını sağlayacak. Mutlaka nohut da kullanmayı özen gösterin. Gördüğünüz gibi 10 tane sadece nohut bir kavanoz için yeterli. Bütün kavanozlarıma 10'ar tane nohutlarımı ekliyorum. Kavanozlarımın alt tabanına nohut ve sarımsaklarını ekledikten sonra biberlerimi doldurmaya başlıyorum. Kavanozlarınıza daha çok biber doldurmanız için arada kavanozunuzu sallamayı ihmal etmeyin. Bu sayede daha çok biber doldurmuş olursunuz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kavanozumun yarı kısmına biberlerimi doldurduktan sonra orta kısmında 3 diş sarımsak ekliyorum. Sizlere örnek olarak 2 kavanozumu dolduracağım. Geri kalan kavanozlarımı da aynı şekilde doldurmuş olacağım. Orta kısmına sarımsakları ekledikten sonra geri kalan üst kısmında tekrar biber dolduruyorum. Bastırarak biberlerinizi doldurmaya özen gösterin. Bu sayede daha fazla biber de almış olacak kavanozlarınız. Çok fazla bastırıp da biberlerinizin de ezilmemesini sağlayalım. Üzerine kaynar su da eklediğimiz için arkadaşlar biberlerde kavanozda azalma olacak. O sebeple doldurabildiğimiz kadar kavanozlara fazlasıyla biberlerimizi doldurmaya özen gösterelim. Bütün biberlerimi kavanozlarıma aynı şekli uygulayarak doldurdum. 10 tane 1 kilogramlık kavanoz, bir tane de 600 gramlık kavanoz elde ettim. Yani 11 kavanoz çıktı 5 kilogramlık biberimden. Üst kısımlarında 3 diş tekrardan sarımsak ekliyorum. Toplamda 1 kilogramlık kavanoza 10 diş sarımsak eklemiş oldum. Ufak 600 gramlık kavanoz içinde 7 diş sarımsak kullandım toplamda. Sarımsaklarını bütün kavanozlarıma ekledikten sonra artık üzerlerine tuzunu ve toz şekerini eklemeye geldi sıra arkadaşlar. Bir tatlı kaşığına yakın
toz şeker ekliyorum ama tam dolu dolu değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarım tatlı kaşığından biraz daha dolu diyebilirim. Toz şekeri de bütün turşularımda kullanırım. Daha güzel lezzetli olmasını sağlıyor. Sizler de bu şekilde yaparak turşularınızın daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Tatlı kaşığın ucuyla limon tuzu ekliyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla eklememeye özen gösteriyorum. Limon tuzu eklemek istemezseniz bir dilim taze limon ekleyebilirsiniz. Yalnız limon eklerseniz arkadaşlar mutlaka kabuğunu soymaya özen gösterin. Kabuğuyla eklerseniz turşularınızda biraz acımtırak lezzet olur. O sebeple kabuğu soyulmuş bir dilim limon olarak kullanabilirsiniz. Limon tuzunu da ekledikten sonra bir yemek kaşığı dolusu turşuluk kaya tuzu ekliyorum. 1 yemek kaşığı turşuluk tuz 1 kilogramlık kavanoz için yeterli oluyor. Yarım yemek kaşığı da 600 gramlık kavanozuma ekledim. Üzerlerine 1 çay bardağı dolusu üzüm sirkesi kullanıyorum. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi kullanabilirsiniz. Eğer çok fazla sirke sevmiyorsanız sirkeyi biraz azaltabilirsiniz. Sirke ekledikten sonra üzerlerine kaynar suyu ekliyorum. Suyumuzu mutlaka 15 dakika kaynatmaya özen gösterelim ve direkt ocağın üzerinden alıp hemen kavanozumuzun üzerine dökelim. Ağız kısmına kadar kaynar suları turşularımın üzerine döküyorum. Kaynar suyla turşular acaba yumuşak olur mu derseniz kesinlikle yumuşak olmuyor. Daha güzel çıtır bir lezzet veriyor kaynar su. Kenarına bu şekilde arkadaşlar bıçak yardımıyla ben kalan içindeki havacıkların da çıkmasını sağlıyorum. Bu şekilde birkaç yerinden bıçağınızı sokun ve kenar kısımlarındaki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayın. Turşularımın suyunu da kontrol ettim. Mutlaka ağız kısmına gelene kadar kaynar suyu eklemeye özen gösterin. Turşularınızın suyu az olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu kısma gelene kadar mutlaka kaynar suyu içinde olması gerekiyor. Kavanozlarımı kapatmak için sıfır kapak kullanıyorum. Sizler de bu şekilde kullanarak daha uzun ömürlü turşularınızı saklayabilirsiniz. Kaynar suda 5 dakika kapaklarımı beklettikten sonra güzelce kurulayıp kavanozlarımın üzerine kapatıyorum. Kavanoz kapaklarımızı mutlaka sıkı sıkı kapatmaya özen gösterelim. 2 geri 1 ileri olacak şekilde kapatarak kavanozlarımı kapatma işleminde olabildiğince seri yapmaya özen gösteriyorum ki içindeki kaynar suyun soğumasına izin vermeden bu işlemi yapmaya özen gösterelim. Bütün kavanoz kapaklarımı kapattıktan sonra içindeki malzemelerimin güzelce dağılımı için kavanozumu biraz sallayıp bu şekilde ters olarak kapattım. Bir gece bu şekilde bekleteceğim. Ertesi gün kapaklarını ters çevirerek serin bir yerde saklayarak dilerseniz 3 gün sonra, dilerseniz de 1 sene sonra bile açıp yiyebileceğiniz çok güzel turşularınız oldu. Daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız güneş görmeyen serin yerde turşularınızı saklamaya özen gösterin. Yemeklerinizin yanında, kısırlarınızda gerçekten çok yakışan bir lezzet. Dışarıda yediğiniz turşulardan daha lezzetli diyebilirim. Mutlaka deneyin. Denediğinizde pişman olmayacaksınız. 1 sene sonra da aynı çıtırlığını koruyan bir turşu tarifi. Dediğim gibi her sene bu turşuyu yapmadan kışa girmiyorum. Gerçekten evimizde çok sevilen bir turşu tarifi. Siz de denediğinizde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.